Yok, çok koyma. Tabii olsa atılmak zorunda kalacak. O iki ben atılmadan da yapalım. Ben bilmiyorum. Ne işler var? Orada. Ne güzel mutlu geçen. Var. Yürüyüşler falan da var. Bir ara oynamaya Evet, merhaba arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Merhaba hocam, geliyor evet. Bir dakika, ben bu bilgisayar biraz bugün farklı bir bilgisayarla bağlanmak zorunda kaldım. Şöyle bir bakayım. Şimdi nasıl?
Ben net duyuyorum. Arkadaşları bilmiyorum. Ben de sizleri duymaya başladım. Nasılsınız Beste Hocam? Gayet net hocam. Tamam. Teşekkür ediyorum. Berk sen de varsın herhalde. Gördüm seni. Evet evet Sayın Hocam merhaba. Görüyorum. Seçkin hocamı da görüyorum. Biraz katılımcıları bekliyorum. Şu anda 49.50 gördüm. İyi akşamlar Seçkin hocam. Teşekkür ederiz. Merhaba, iyi akşamlar. Bestegül Hocam, Özgür Hocam. Merhabalar. Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Tam saati bekleyeyim diye de istiyorum hocam. Hatta bir dakika falan da geçerse daha da iyi olur. Buradan dediğim gibi evet 53 olduk. Beste hocam hocalarımızdan kimse olacak mıydı bu akşam? İzindeler gerçi ama. Ben buradayım hocam. Gördüm hocam. Melik hocam, Latif hocam ve Dilar hocam. Üçü de burada gördüm. Ee, Ama evet Melike hocam merhabalar. geçerken gördüm. İyi akşamlar İyi hocam. herkese. İyi akşamlar. Latif hocam merhabalar. Dilara hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar. Evet, Latif hocamın mesajını gördüm. Bu arada da 55 olduk. Güzel sayımız. Ee, Dilara hocam, biz genelde şöyle bir kimler katılıyor, kimler katılamıyor, mazereti var mı diye bir kontrol amaçlı şey yapıyoruz. Genel bir kontrol diyelim. Yoklama kelimesini çok sevmiyorum. Şöyle yukarıdan aşağı tararsanız veya fotoğrafını çekerseniz ekranın sevinirim elimizde bulunsun diye. Çünkü bunlar bizim zorunlu, gönüllü zorunlu eğitimlerimiz. Çünkü hani Cuma akşamı Sayın Seçkin hocamız zaman ayırmış. Bizlerle bilgi paylaşmak istiyor. İşte burada ben varım, Beste hocam var, Latife hocam var, Melike hocam var, Dilara hocam var. O zaman hani bilgi aktarmak istediğimiz arkadaşların da burada olmasını arzu ederiz diye böyle kayıt altına alıyoruz. O yüzden bugünkü görev de Dilara hocamda olsun. Evet ben böyle deyince sayı 62 oldu. Evet saat 20 olduğu için e, yavaş yavaş. Hocam eşlerimizden de ayrı ayrı girenler var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Şöyle bir gördüm de ailemizin ailelerinden Ha, ayrı evet, ayrı girenler var görüyorum. evet. Tabii eşlik edenler de var. Teknikler ona Teşekkür ederiz. gelirse Tamam, onlara bakarız. dikkat ederiz zaten. Şu Hı an hı. 63 oldu. Evet, ben sayın hocalarımın izniyle bir girizgah yapacağım. Sonra sözü Seçkin hocama vereceğim. Arkadaşlar bugünkü asistan toplantısında da bahsetmiştim. Biliyorsunuz eğitim amaçlı kurmuş olduğumuz, bundan 4 yıl önce kurmuş olduğumuz Kotyora isimli derneğimizin açılışı Kahset Derneğimizin açılışı Ordu'yu da hatırlatsın diye Kotyora Aile Hekimliği Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği ve biz Seçkin Hocamın ve Ahmet Kaya Hocamın da katkılarıyla derneğimiz altında bir kalp ve damar hastalıkları çalışma grubu kurduk. Derneğimizin içinde bir grup kurduk. Bu anlamda da kardiyolojiden hocalarımız sizlerin ve bizim de aynı zamanda bilgi dağarcığımızı genişletmek için katkıda bulunacaklar. Bu akşamki konuğumuz ve bundan sonra da daha çok Seçkin Hocam'la bir arada olacağımız için aslında konuğumuz değil, paydaşımız. Doçent Doktor Seçkin Dereli, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve konuğumuz kalp yetmezliği, Ordu perspektifi, tanıdan takibe, aile hekimlerinin anahtar rolü başlıklı konusuyla bizlerle beraber olacak. Ben Sayın Hocama tekrar şimdiden katkılar için çok teşekkür ediyorum ve sözü Seçkin Hocama bırakıyorum. Öncelikle Özgür Hocama, Bestegül Hocama, hocalarıma, meslektaşlarıma iyi akşamlar diliyorum. Ses nasıl hocam? Çok iyi hocam ben Tamam. duyuyorum. Eğer sıkıntısı olan varsa yazabilir. Belki de arkada kontrol yapıyor zaten. Evet 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 Sayın Hocam. Hı hı. Şimdi aile hekimliği, Özgür Hocam'ın ekibi, ana bilim dalı gerçekten Ordu'da hem ulusal olarak artık kongreyle beraber hem uluslararası alanda kendini hissettiriyor. Güçlü bir ekip. Kardiyoloji olarak da biz Ordu'da yani Ahmet Hocam başta olmak üzere son 10 yılda
Kardiyoloji, oradaki kardiyolojiyi hem medikal anlamda hem girişimsel anlamda iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Biz de hem ulusal hem uluslararası toplantılar, kongreler vesaire burada kendimizden söz ettiriyoruz. Yani çünkü ciddi bir bilgi birikimimiz var, tecrübemiz var, günlük pratiğe yansıttığımız orduya özel durumlar var. Bunlarla beraber iyi bir noktaya geldik. Biz bölüm olarak bundan sonra hani biraz daha level atlayıp farklı faaliyetler yapmak istiyoruz. Bunun için de tabii bir derneğe ihtiyacımız vardı. Özgür hocamla konuştuk sağ olsun. Kendisi bizi kırmadı ve dernekte yeni bir çalışma grubu kuruldu. Kalp ve damar hastalıkları çalışma grubu. Burada ilk plandaki amacımız Ordu'da nadir bir hastalık kardiyolojide amiloidozda kardiyak amiloid dediğimiz bir nadir hastalık var. Kalp yetersizliğinin çok özel bir grubu. Ordu'da şu an bizim 60'a yakın tanı koyduğumuz hasta var. Bununla beraber bunların 20'si tedavi alıyor. Bugün baktığımızda Ankara, İstanbul büyükşehir hastanelerinde bu sayı onu geçmiyor. Ama biz Ordu gibi değil de bir yıldır emek verdik ve kardiyak amiloidozda iyi bir noktaya geldik. Bunu toplantılarda orduyu anlatıyoruz, kardiyak amiloidoz tecrübemizi anlatıyoruz. Bunu biraz daha farklılaştırmak istedik. Aslında bu çalışma grubunun başlangıcı burası oldu. Bir toplantı ihtiyacımız vardı. Özgür Hoca ile konuştuk ve çalışma grubu kurmaya karar verdik. İnşallah bundan sonra aile hekimliğinin gücüyle beraber, enerjisiyle beraber bu işleri, bu faaliyetlerimizi, bilimsel faaliyetlerimizi daha iyi bir noktaya taşımak istiyoruz. İlk planda Özgür Hocam ilan etti 1 Kasım'da kardiyak amiloidoz güncellemesi diye spesifik bir toplantı yapacağız. Bunun öncesinde tabii bunun size bakan tarafı, birinci basamağı, aile hekimlerine bakan tarafı var. Burada sizin bilgi birikiminiz, gücünüz, tecrübenize de desteğimiz var. Çünkü hani bu hastalık bugün dünyada nadir olsa da artık yavaş yavaş nadir hastalıktan çıkmaya başladı. Özellikle Almanya örneği var. Almanya'da aile hekimleri kardiyak amiloidozda çok aktif rol oynuyor. Yani kardiyak amiloidozda algoritmanın başlangıcı aile hekimleri oluyor. Bunu Ordu'da yapmak istiyoruz. Sizinle beraber yapmak istiyoruz. İnşallah ben yapabileceğimize ve başarabileceğimize de inanıyorum. Şimdi bu akşam direkt kardiyak amiloidozla giriş yapmak istemedik. Öncelikle bir kalp yetersizliğini hatırlatalım. Kalp yetersizliği, tanı, takip, tedavide neler var? Bununla ilgili bir hatırlatmayla başlamak istedim ve daha sonraki yine toplantılarımızda daha kardiyak amiloidozla ilgili daha spesifik bilgiler vereceğiz. Birinci basamakta sizlerle beraber neler yapmak istiyoruz? Projemiz birinci basamakta bu hastaları taramak, aynı zamanda bunu bir bilimsel çalışma haline getirip bir yıl taradıktan sonra bunu yazı haline getirip yayınlatmak. Ve bizim ulaşamadığımız ama sizin her gün gördüğünüz bu hastalara ulaşmak. Şimdi çok uzatmak istemiyorum bu akşam. Cuma günü akşam saati herkesin tabii ki doğal olarak enerjisi ve motivasyonu düşük. Ben o yüzden öncelikle şunu yapmak istiyorum. Sizin de katılımınızı istiyorum. Yani interaktif olmasını istiyorum. Burada şuradan sizden ricam arada sizin de fikirlerinizi, görüşlerinizi alacağım. Telefon ekranınızdan şimdi gelecek olan kare kodu taratmanızı isteyeceğim. Burada basit hani soru değil sadece sizin fikriniz, görüşünüz amaçlı telefondan 3 seçenekli sorular veya görüşlerinizi almak için sizin tercihiniz ne olurdu şeklinde bu kare kodu taratmanızı istiyorum. Sorular sizin görüşleriniz için sorular hem telefon ekranınıza gelecek hem ben ekranda da paylaşacağım. Burada isim girmeniz önemli değil. İsimleri paylaşmayacağız, kaydetmeyeceğiz. Amacım interaktif olması ve sizin görüşlerinizi almak.
Okutmakta problem yaşayan yok herhalde. Yavaş yavaş. Şu an 22'de sayı. Şuraya kopyalayabilecek miyiz bir Peki deneyelim. hocam. Evet, Berk hocamıza yardımcı olabilir miyiz? E, Tabii hocam. Kopyalama linki talep ediyorlar. Çoğu telefon galiba da chatte görme şansınız olduysa. Onu tabii hemen gönderdim ben. Ekranda görüyordur arkadaşlar. Teşekkürler. Ben ilk soru görüşle başlamak istiyorum izninizle. Linke tıklayabiliyor mu arkadaşlar? Şu an en son tıklayan var mı? Oradan Ben, aktifleştirebiliyor mu? ben tıkladım ve girdim. Ben Tamam. de telefondaydım. Tamam. Diğer arkadaşlar da yavaş yavaş onlar da isteyenler tıklayabilir. Şimdi ben çarpıcı bir soruyla başlamak istiyorum sunuma. Bu aşağıdaki hastalıklardan sizce hangisinin mortalitesi daha yüksektir? İyi bilinen manitelerden prostat SEA, kolon SEA mı yoksa kalp yetersizliği mi? Hemen buradan 20 saniye süremiz var. Çünkü bugün mortalite yüksek ölüm dediğimizde ilk aklımıza gelen malinteler oluyor. Evet. Büyük çoğunluk kalp yetersizliği diyor. Teşekkür ediyorum. Sunuma devam edelim. Şimdi bugün baktığımızda başta kalp hastalıkları olmak üzere diğer farklı diyabette de diğer sistemik kronik hastalıklarda da hem ülkemiz hem
Ülkemizde hem uluslararası platformlarda, diğer ülkelerde farklı farkındalık günleri, farkındalık haftaları, etkinlikler düzenleniliyor. Burada ülkemizde de yine kalp yetersizliği haftası var Mayıs ayında. Bunda farkındalık, kalp yetersizliği farkındalığı ile ilgili aktiviteler düzenleniyor. Ama baktığımızda dönüp kardiyoloji polikliniğe veya servisine geldiğinizde baktığımızda kalp yetersizliğindeki farkındalık maalesef çok düşük. Bunu neden söylüyorum? Düşünün 5 yıldır kalp yetersizliği takipli hasta, işte defalarca hastaneye yatmış, ayın bir haftasını hastanede geçiriyor, ayda 3-4 sefer polikliniğe geliyor, acile tekrarlayan başvuruları oluyor ve siz hastayla ben ilk defa karşılaştırdığımda mutlaka hastalığı, kalp yetersizliği ile ilgili farkındalığını sorguluyorum ve temel bilgileri veriyorum. Bunlardan birincisi de kalp yetersizliği bugün baktığımızda iyi bildiğimiz, sıkça gördüğümüz kolon SEA, prostat SEA gibi malintelerden daha ölümcül bir hastalık. Biz 5 yıllık takipte bu hastaların yaklaşık yarısını kaybediyoruz maalesef. Dediğim gibi kalp yetersizliğindeki farkındalık çok düşük. Yani 5 yıllık hasta oluyor, bazen iyi seyreden 10 yıllık hasta oluyor ve hiç hastalığının farkında değil. Yani bunun ölümcül bir hastalık olduğunun farkında değil. Aslında biraz hekimlerde de var baktığımızda. Aslında kalp yetersizliğinin ölümcül bir hastalık olduğunu düşünsek burada hasta tarafında hastanın uyumu artıyor. Hekim olarak da bizim hastaya karşı yaklaşımımız daha ciddileşiyor ve daha dikkate alıyoruz hastalığı. Şimdi buradaki grafik bizim Guyton fizyolojide gördüğümüz bir grafik. Aslında kalp yetersizliğinin progresyonu. Baktığımızda ne oluyor? Bir prognoz var. Kötü bir prognoz var. Grafik aşağıya doğru devam ediyor. Ve her hastaneye yatışta baktığımızda her hastaneye yatışta bu grafik biraz daha kötüleşiyor ve ne oluyor? Prognoz kötüleşiyor, survey azalıyor. Bu bizim kalp yetersizliğinde yıllardır kullanılan, anlatılan kalp yetersizliğinin progresif bir hastalık olduğunu anlatan bir grafik. Burada peki 5 yıllık sağ kalım ne dedik? Birçok kanserle, iyi bilinen kanserden daha fazla kalp yetersizliğinde. Fakat bu gösterdiğim grafikte progresyon grafiğini durdurabilir miyiz? Yani durdurma demeyeyim de düzleştirebilir miyiz? Prognozu iyileştirebilir miyiz? Ölüm oranı azaltabilir miyiz? Evet, bu mümkün. Nasıl mümkün? Erken tanıyla, Guideline Directed Medical Therapy dediğimiz kılavuzun bize önerdiği, hekimlere önerdiği tedavi protokolünü hastaya dört dörtlük optimal bir şekilde uygulayarak ve hastanın uyumunu arttırarak bu iş mümkün. Peki burada kalp yetersizliği aile hekimini ilgilendiriyor mu? Evet, sık gördüğümüz bir hastalık, prevalans yüksek ve her geçen gün sistemik hastalıkların insidansını, prevalansının artmasıyla beraber ateroskleroz, diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı daha fazla kalp yetersizliği hastasıyla karşılaşıyoruz. Bahsettiğim gibi mortalite yüksek. Diğer taraftan biliyoruz kalp yetersizliği en sık hastaneye yatış nedenlerinden biri. Burada Hocam, aile hekimliği olarak e, aile pardon. Seçkin hocam. Özgür hocam. Slaytlarda ilerleme yok diyor arkadaşlar ama araya girdim, kusura bakmayın. şu an var mı hocam? Seçkin Yok. hocam tam ekrandan çıkın isterseniz. Tam Tamam. ekran paylaşımından. O şekilde manuel ilerletirseniz ilerleyecektir diye düşünüyorum. Tamam. Ben de onun için araya girmek üzereydim. Kusura bakmayın hocalarım. Şu an görüyor musunuz? Ben hala görmüyorum. Göremiyorum. Neyi görüyoruz? Halen prostat SEA, kalp yetersizliği, kolon Yok. SEA oyladık ya, 30 kişi şey verdi. O kısımda kaldık hocam. Üzerinde de bir grafik Şöyle çizdiniz. yapalım. Öyle kaldık. Tamam hocam, devam ediyorum. Bu şeyde kalmışız biz. Şu an Evet. görüyor musunuz? Evet. Evet, göründü. Evet. Tamam. Şu an görüyorsunuz. Burada Doğru. farkındalık günlerinden hem ulusal hem uluslararası farklı aktivitelerden bahsettik. Bu şeyi tekrarlamak istiyorum. Bu kalp yetersizliği progresif bir hastalık, yani ölümcül bir hastalık. Burada her yatışta bu grafik daha da kötüleşiyor. Yani ölüm riski ve oranı mortalite artıyor. Bizim kalp yetersizliğindeki hedefimiz tedaviyle beraber hem hastane yatış ve bununla beraber en önemlisi
ölüm oranını düşürmek, mortaliteyi azaltmak. Yani buradaki bu progresyonu durdurmak, biraz daha düzleştirmek. Burada dediğim gibi erken tanı, son güncel tedavi protokollerinin uygulanması ve hastanın uyumu çok önemli. Aile hekimleri aslında baktığınızda bu işin temelinde, algoritmanın başında neden? Prevalans yüksek, dediğim gibi her gün aterosklerotik hastalıklar, ateroskleroz, diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı sıklığı artıyor, riski artıyor. Kalp yetersizliği, dediğim gibi, bahsettiğim gibi, mortalitesi, ölüm oranı yüksek bir hastalık. Diğer taraftan e, en sık hastaneye yatış nedeni. Yani bugün sabah ben vizit attım. Kardiyolojinin 23 tane yatan hastası var ve bunların 17 tanesi kalp yetersizliği hastası. Yaşla beraber, geriatriyle beraber komorbid durumlar farklı. Hepsinin yatışı uzamış hastalar. Burada tabii palyatif merkeziniz var aile hekimliğinin. Çok da güzel sistem işliyor. Buradan da siz yine biliyorsunuz, size de epeyce kalp yetersizliği hastası geliyor. Burada bizim hedefimiz kalp yetersizliğinde erken tanı, tedavi fırsatlarının değerlendirilmesi ve hasta uyumunun arttırılması aile hekiminin rolü. Diğer bir soruya geçmek istiyorum ben. Şunu kaldırabilir miyiz? Evet. Şunu. Şimdi şöyle, ejeksiyon fraksiyonu %50 deniliyor bir konsültasyon notunda ve kardiyolog diyor ki kalp yetersizliği düşünülmedi. Son derece haklı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence yanlış. Acaba başka tetkik yapılmış mı? Hemen burada sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Şu an bu ekranı görebiliyor muyuz hocam? Hocam şu an paylaştığınız ekran görülmüyor. Ekranda siz varsınız. Tamam, hemen paylaş diyorum. Evet. Şu an görüyorsunuz değil mi? Evet Evet. hocam şu an ekranda. Ejeksiyon fraksiyonu %50, kalp yetersizliği düşünülmedi. Evet. Burada doğru cevap yok. Evet, bence yanlış, mantıklı bir yaklaşım. Başka tetkik yapılmış mı? Güzel bir soru. Tekrardan slaytlara geçmek istiyorum. Şimdi slaytları görüyoruz değil mi hocalarım? Evet hocam. Evet. Tamam. Şimdi baktığımızda aslında kalp yetersizliği deyince 2000'li yılların başlarına kadar akla gelen şey şuydu, tanım: kalbin ejeksiyon fraksiyonu düşüklüğü. Günlük pratikte sadece biz düşük EF'li hastaları kalp yetersizliği hastası olarak kabul ediyorduk. Bir tanım vardı, korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği. O yıllarda kalp yetersizliği hastalarının işte 5'te biri, daha sonra 3'te biri EFS 50 korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği deniliyordu. Ama kalp yetersizliği deyince akla düşük ejeksiyon fraksiyonu, yani EF'nin %40'ın altında olduğu kalp yetersizliği akla geliyordu. Ve kardiyologlar da konsültasyonlarda acilde veya farklı bir klinikten konsülte edilen hastada veya poliklinikte direkt kaba tabirle topu taca atabiliyordu. EF %50, kalp yetersizliği düşünülmedi. Şimdi bugün geldiğimizde daha temelden bakacak olursak aslında kalbin iki tane görevi var. Sade sistol değil. Kalp deyince ne geliyor aklımıza? Sade kanı pompalayan organ. Evet, kanı pompalayan organ. Fakat İyi bir sistol için fizyolojide şunu biliyoruz: diastol çok önemli. Yani evet, biz sistolle kanı pompalıyoruz ama pompaladığımız kan miktarının iyi olması lazım. Yeterli olması lazım. Yani kalbin iyi gevşemesi lazım. O yüzden bugün kalp yetersizliğinin iki ayağı var. Birincisi sistol, yani ejeksiyon fraksiyonu, sistolik kontraksiyon. Diğer taraftan da kalp yetersizliğinin ikinci bir ayağı kalbin yeterli miktarda gevşemesi. Gevşeyemediği zaman ne oluyor klinik olarak? Korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği oluyor. Bu tanım çok önemli. Çünkü ne oluyor? Biz bunları anlatılıyoruz. Dördüncü sınıfta anlatıyoruz. Altıncı sınıfta tekrar ediyoruz. Üçüncü sınıfta anlatıyoruz ama tabii zamanla unutuluyor. Bugün günlük pratikte sadece ejeksiyon fraksiyonu %50 kalp yetersizliği değil diyemiyoruz. Bugün
Kalp yetersizliğinin yarısı EF'nin 40'ın altında düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği ise ki buna DEFK diyoruz. Diğer taraftan diğer yarısı ise korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği. Ne demek? Evet, kalp güzel kasılıyor. %50'nin üzerinde kanı pompalıyor. Fakat gevşeyemediği için, yeterli miktarda kanla dolamadığı için, dolayısıyla yeterli miktarda kanı pompalayamıyor. Sistolik veya diastolik, düşük ejeksiyon fraksiyonu ya da korunmuş ejeksiyon fraksiyonu sonuçta kalp vücutta yeterli perfüzyonu sağlayamıyor. Evet, bugün sadece kalp yetersizliği demek için EF %40'ın altı şartı yok. EF %50'nin üzerinde olduğu hastalarda da kalp yetersizliği var ve bunlardaki kalp yetersizliğine KEFK'ye korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği diyoruz. Özetle iyi, sağlıklı bir kalp fonksiyonu için sistol kadar diastol de önemli. Eğer diastol bozulmuşsa sonuç yine kalp yetersizliği. Adı korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği. Yani kalp yeterli miktarda kasılıyor fakat yeterli miktarda gevşeyemediği için, yeterli miktarda kanla dolamadığı için sonuç itibariyle kontraksiyonun sonunda vücuda yeterli miktarda kanı pompalayamıyor. Şimdi burada neden vurgulamak istediğim, kardiyak amiloidoz dediğimiz hastalıkta bir çeşit korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği. Kalp yetersizliği aslında sadece ejeksiyon fraksiyonu düşüklüğü değil, bir sendrom. Bütünüyle bakmak gerekiyor. Başlangıçta semptomlar var, bizim bulgularımız var ve bunların altında yapısal ya da fonksiyonel bozukluk var. Sonuç itibariyle ya düşük debi var, yani ejeksiyon fraksiyonu %40'ın altında olması, ya da ejeksiyon fraksiyonu korunmuş fakat diastolik fonksiyon bozulmuş ve buna bağlı olarak yine kalbin yeterli miktarda kanı pompalayamadığı ve vücuttaki perfüzyonu sağlayamadığı tablo var. Sonuç itibariyle konjesyon var ve artmış volüm yüküne bağlı olarak ventriküllerden özellikle salınan natriüretik peptitler var. Bunu biliyoruz. Günlük pratikte kalp yetersizliği ayırıcı tanısında biz sıklıkla kullanıyoruz. BNP ya da anti-proBNP. Burada farklı sınıflamalar var kalp yetersizliğinde. Bir Amerika'nın sınıflaması var. Evre A'dan D'ye. A başlangıç risk faktörlerinin ortada olması, işte aterosklerozun vesaire. B'de e, semptom yok fakat risk var, yapısal hasar var. Aslında burada tanı açısından bizim hastalığı kontrol edebileceğimiz kritik aşamada. Diğer sınıflama ise NYH dediğimiz New York Heart Association'ın sınıflaması. Burada daha çok semptom ve hastanın fonksiyonel kapasitesi olarak sınıflıyoruz. Bunu sık kullanıyoruz. Bu ambulatuar olabiliyor. Ne demek? Mesela hasta geliyor, işte 3 artık evde işlerini bile göremiyor. Tuvalete bile gidemiyor. Yemeğini yerken zorlanırken siz tedaviyi modifiye ediyorsunuz. Volüm yükünü azaltıyorsunuz ve evre 2 oluyor. Bu NYH sınıfı semptom fonksiyonel kapasite ile ilişkili ve bu günlük olarak değişebilir. Haftalık olarak sizin tedavinizin etkinliğine, hastanın uyumuna bağlı olarak değişebilir. Şimdi burada DEF diyoruz, DEFK'ye diyoruz. Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği. Yani ejeksiyon fraksiyonun %40'ın altında olduğu, hani bahsettiğim uzun yıllardır iyi bilinen kalp yetersizliği aslında kalbe daha spesifik, kardiyovasküler sisteme daha spesifik olan kalp yetersizliği. Düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği etiyolojisinde sizce en sık neden nedir? Tekrar geliyorum. Düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliğinde, ejeksiyon fraksiyonun %40'ın altında olduğu kalp yetersizliğinde sizce en sık neden nedir? Uzun süreli kontrol altına alınamamış hipertansiyon mu? Kontrolsüz yüksek hızlı atrial fibrilasyon mu? Ya da koroner arter hastalığı mı? Sık geçirilen akut koroner sendromlar veya kronik iskemik kalp hastalığı. Burada düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğindeki en sık neden %90 üzerinde koroner arter hastalığı. Slaytlara dönüyorum.
Şimdi burada az önce bahsetmiştim. DEFKA diyoruz. Düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği %40'ın altında ejeksiyon fraksiyonu %40'ın altında olduğu kalp yetersizliği DEFKA diyoruz. Diğer önemli kalp yetersizliği grubu korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği. Yani ejeksiyon fraksiyonu %50 ve üzerinde olduğu fakat kalbin yeterli gevşeyemediği ve buna bağlı yeterli atım hacmini oluşturamadığı yani perfüzyonu sağlayamadığı kalp yetersizliği. Burada ara bir grup var 40-50 arası. Hani biz bunu biraz daha günlük pratikte daha çok düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğine dahil ediyoruz. Ona göre tedavi ediyoruz. Ama şunu unutmayalım. İkiye yani ana başlık olarak ikiye ayırıyoruz. Bir düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği, diğer tarafta ise korunmuş ejeksiyon fraksiyonun %50'nin ve üzerinde olduğu kalp yetersizliği. Şimdi burada düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği ya EF'nin %20-30 olduğu kalp yetersizliğinin en sık nedeni koroner arter hastalığı. Geçirilmiş MI'lar, sessiz iskemiler, miyokardın beslenememesine bağlı, geçirilmiş MI'lara bağlı, miyokardda nekroz meydana gelmesi ve bu nekrozun devam eden iskemiyle veya tekrarlayan akut koroner sendrom ataklarıyla beraber yani kalbin kontraktil miyokardın ölüp yerine iyice bağ dokunun gevşeyemeyen, kasılamayan bağ dokunun alması. Şunu biliyoruz. Vücutta miyokard hücrelerinde rejenerasyon yok. Bir defa hasar aldığında tekrar miyokard hücresiyle bir karaciğer, böbrek gibi onu kompanse edemiyor. Ne geliyor onun yerine? Nekrotik dokunun yerine kasılamayan, gevşeyemeyen ve kalbin şeklini, anatomisini ve bununla beraber fonksiyonunu bozan bir skar dokusu meydana geliyor. Burada düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği diyoruz ve bu grupta da en sık neden koroner arter hastalığı. Diğer taraftan başta vurguladığım KEFK'ya dediğimiz korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliğinde ise buna biraz daha sistemik bakmamız lazım. Çünkü neden? Burada etiyolojide sadece bir faktör işte hastanın geçirdiği anterior MI işte daha önceden bypasslı hasta iskemi yok. Aslında bir sendrom olarak düşünmemiz lazım. İşin içinde diyabet var, hipertansiyon var, atriyal fibrilasyon var, obezite var. Yani biraz daha sistemik, biraz daha sendromik bir durum. Aslında baktığımızda günlük pratikte hani sık aradığımız risk faktörleri olarak modifiye etmeye çalıştığımız metabolik sendromun ilerlemiş ve kalp fonksiyonunu bozmuş hali diye de benzetebiliriz. Şimdi burada kalp yetersizliğinde tabii ki hasta bize semptomlarla geliyor. Yani bu efor dispnesi ve kalp yetersizliğinin ilerlemesiyle istirahatte ortaya çıkan semptomlar, ortopne hastanın düz yatamaması, gece paroksimal nokturnal dispne, gece öksürüğüyle veya boğulmayla uyanması ve genel bir yorgunluk. Bulgu olarak bizim hekimlerin bulgusu yugüler venöz dolgunluk var. Özellikle atrial fibrilasyon olan hastalarda daha belirginleşiyor. Akciğerde rallerin duyulması, işte organomegalilerin hipervolemiye bağlı hepatomegali, splenomegali, asitin olması ve en sık bulgulardan biri pretibiyer ödem. Peki temelde ne var? Temel yaklaşımda kalp yetersizliğinden şüphelendiğimizde işte bahsettiğim semptom ve bizim bulgularla karşımızda gelen hastalarda tabii ki EKG çekiyoruz. EKG'de atrial fibrilasyon var mı? Sol dal bloğu var mı? Farklı bir e, değişkenlik var mı diye. Yine basit hemogram, elektrolitlerine bakıyoruz. Renal fonksiyonları kontrol ediyoruz. Burada tabii ki tanımızı desteklemesi amaçlı BNP bizim kardiyak markerımız, kalp yetersizliğinde kullandığımız markerımız BNP, anti-proBNP. E, Aslında burada ülkemizde de bir farklılık var. Nedir dersek yurt dışında mesela özellikle Avrupa'da kalp yetersizliğinden şüpheleniliyorsa özellikle aile hekimleri BNP isteyebiliyor aile sağlığı merkezinde. BNP yüksekse hastayı ekokardiyografiye gönderiyorlar. Fakat ülkemizde bu ters işliyor. Çünkü niye hastalar ya bize direkt geliyor işte siz pro BNP isteyemiyorsunuz. Biz hastaya eko yapıyoruz. Çünkü neden? EKG gibi kapıdan giren her hastaya ekokardiyografi yapıyoruz. Maalesef bizim hekimlerin, kardiyologların da biraz suistimali var. İşte performans sistemi vesaire. Ondan sonra EKG gibi biraz da ekoyu basitleştirdik. Basitleştirme derken süreyi kısalttık.
Süreyi kısalttığımız için farklı spesifik işte kapak hastalıkları, duvarlarla ilgili farklı hastalıkları da atlayabiliyoruz. Ama normalde bizim kalp yetersizliği düşündüğümüz hastada önceki algoritmanın ilk basamaklarında BNP isteyebilmemiz lazım ve bunu bizim şüphemizi, klinik şüphemizi BNP ile desteklememiz lazım. Şimdi burada düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği dediğim gibi en sık neden %90'ın üzerinde iskemik koroner arter hastalığı. Yine uzun süreli hipertansiyon, kapak hastalıkları, uzun süre devam eden taşikardi yani atrial fibrilasyona bağlı taşikardiyomiyopati diyoruz. Alkol, kemoterapilerdeki ajanlar, yine diğer taraftan dilate kardiyomiyopati, genetik ailesel kardiyomiyopati, geçirilen miyokarditlere bağlı e, ortaya çıkan dilate kardiyomiyopatiler, daha nadir amiloidoz ve peripartum kardiyomiyopatiler yine düşük ejeksiyon fraksiyonu yani ejeksiyon fraksiyonunun %40'ın altında olduğu, kalbin gevşeyebildiği fakat kasılamadığı için yeterli miktarda kanı pompalayamadığı DEFKA dediğimiz grubun bunlar etiyolojisindeki hastalıklar. Peki diğer bir soruya geçmek istiyorum. Oneptus, sakubitril, valsartan. Hemen diğer paylaşımı. Oneptus, sakubitril, valsartan. Son dönemde muadil de geldi Neprilex diye. Daha önce hiç duymadım diyeniniz var mıdır? Olabilir. Kullanan hastalarım var. Benim de takip ettiğim kalp yetersizliği hastaları var. Tek kelimeyle mükemmel. Diğer şık, hastalarım almakta zorlanıyor çünkü Oneptus maalesef SGK tarafından geri ödemede değil. Evet. Aramızda duymayanlar da var ama büyük çoğunluk maalesef geri ödemede olmayan bir ilaç. Biraz bu ilaçtan da bahsetmek istiyorum, tedaviden. Şimdi burada düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliğinde kılavuzların önerdiği dörtlü tedavi var. Dört yapraklı yonca diyoruz buna. Yapraklı yoncaya benzetiliyor. Burada ilk sırada RAS blokajında ACE inhibitörü ARB derken artık günümüzde kılavuzlar direkt olarak sakubitril valsartanı öneriliyor. Bu gruba şu an tek üyesi var. ARNI diyoruz. Beta blokerleri biliyoruz. Yıllardan beri kalp yetersizliğinde kullanıyoruz. Diğer grup mineralokortikoid reseptör antagonistleri işte spironolakton, eplerenon son dönemde sıkça kullanıyoruz. Aldakton ve Inspire ya da Epredia diyoruz. SGLT2 inhibitörleri artık son dönemde popüler. Biz kardiyoloji biraz daha smart diüretik diyoruz. Çok fonksiyon diüretik. Böbreklerde etki gösteriyor, miyokardda etki gösteriyor, damarda etki gösteriyor. Bu dörtlü. Neden kılavuz bunları öneriyor? Çünkü bu dört ilacın her biri de ayrı ayrı düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliğinde ölümü azaltıyor. Mortaliteyi azaltıyor. Girişte belirtmiştik. Bugün kalp yetersizliği mortalitesi en sık hastalıklardan biri, en sık ölüm nedenlerinden biri. Yine bu dörtlü grup, dört yapraklı yonca dediğimiz işte Oneptus, beta bloker, MRA'lar, spironolakton, eplerenon, SGLT2 inhibitörleri, empagliflozin, dapagliflozin bunlar kalp yetersizliğinde hem hastaneye yatışı, hospitalizasyonu azaltıyor ve en önemlisi mortaliteyi azaltıyor. Ve bugün kılavuz eğer karşımızda düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği hastası varsa EF %40'ın altındaysa mutlaka bu dörtlü grubu başlamamızı ve hızlı bir şekilde de doz titrasyonunu yapmamızı öneriyor. Çünkü neden? Yapılan çalışmalarda bahsedeceğim. Biz de farklı çalışmalar yaptık. İlk andan itibaren yani hastaneye yattı diyelim. Denova yeni tanı koyduk. Acilden yatırdık. Serviste hemen başladı. Klinik stabilizasyon sonrası. Bu ilaçların mortalitedeki azalma etkisi
İlk günlerden itibaren başlıyor. Bu ilacı alan grupla almayan grup karşılaştırıldığında o mortalitedeki farklılık ilk başlanılan günden itibaren kendini gösteriyor. Şimdi burada baktığımızda tabii evet kılavuz bunları öneriliyor ama tüm ülkemizde ve tüm dünyada bunların kullanım oranları nasıl? Maalesef bunların kullanım oranları düşük. Fakat ordu kardiyoloji olarak baktığımızda bizim hastalarımızdaki bu ilaçları kullanma oranı %90'ın üzerinde. Türkiye'de Oneptus kullanım oranı en yüksek olan il biziz. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Çünkü neden? Bunu biz çalışmalarda dokümente ettik. Firmalar kendi satış pazarlamalarında, IMS'lerinde görüyor. Ve biz 3 yıldır bu Oneptus dediğimiz ilacın uydu sempozyumu ki Özgür hocam, Bestegül hocam gayet iyi bilir. Hani bu prestijli bir şeydir uydu sempozyumu. Orada olarak uydu sempozyumu biz yapıyoruz. Çünkü niye? Türkiye'de çok ciddi hasta sayımız var. Çok ciddi tecrübemiz var. Yine aynı şekilde beta bloker oranımız %90, MRA oranımız %90. SGLT2 inhibitörü de diyabeti olmayan hastalarda geri ödeme kapsamında biz bu ilacı da hastalara ücretli aldırıyoruz. Yine baktığımızda da %90'ın üzerinde bizim SGLT2 inhibitörü kullanan hastalarımız var. Şimdi burada tekrar ediyoruz. Evet, dört yapraklı yonca demiştik. Arni, Oneptus, beta bloker, mineralokortikoid reseptör antagonistleri, SGLT2 inhibitörleri söylemiştik. Bakın burada dörtlü grup sağ kalımı mortaliteyi, hastaneye yatışı azaltıyor. Özellikle burada Oneptus'u vurgulamak istiyorum. Mutlaka sizin kullanan hastanız vardır, yakınınız vardır. Bu bizim tedavide olmazsa olmazımız. Evet, biz her ilacın yeri ayrı, konumu ayrı, kılavuzu uyguluyoruz. Her birini ayrı ayrı kullandırıp doz titrasyonunu yapıyoruz. Fakat Oneptus'un yeri ayrı, bambaşka. Çünkü neden? Siz bu ilacı hastaya verdiğinizde bırakın daha ilk bir ister, ilk ikinci tabletten sonra hasta kendini iyi hissetmeye başlıyor. İşte yürümeye başlıyor, rahat nefes almaya başlıyor, uyumaya başlıyor. Siz hastayı bir hafta sonra çağırıyorsunuz. Hasta 2 gün sonra polikliniğe geliyor, inanamıyor, teşekkür ediyor, dua ediyor. O yüzden tedavide Oneptus bizim için olmazsa olmaz. Hangi grupta? Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarında. Yani EF'nin %40'ın altında olduğu kalp yetersizliği hastalarında. Çok kısaca bizim bahsettiğim evet ordu kardiyoloji olarak kalp yetersizliğinde medikal tedavi anlamında iyiyiz. Biz ne yapıyoruz? Eğer ki düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği hastasıyla karşılaşıyoruz. Burada önemli bir kısmınız bizimle rotasyon da yaptı. Acille beraber hastada baktık, vizitte yaptık, poliklinik yapanlarınız oldu. Mutlaka sorguladığımız şey şu. Bu hasta Oneptus kullanıyor mu? Kullanmıyor mu? Eğer Oneptus kullanıyorsa dörtlü az önce saydığım dörtlü tedaviyi alıyor mu? Almıyor mu? Çünkü neden? Dörtlü tedavinin her biri hem hastaneye yatış, bizim sağlık sistemi, sağlık çalışanları üzerindeki önemli bir yük. Dedim bugün bizim yatan 20 küsur hastanın %80'i kalp yetersizliği hastası. Bu ilaçlar, bu tedavilerin doz optimizasyonu her birinin verilmesi bizim iş yükümüzü azaltıyor. Diğer taraftan dediğim gibi mortaliteyi azaltıyor. Bu ilaçlar hastanın yaşam kalitesini artıyor ve ömrünü uzatıyor. Şimdi bunlar bizim yaptığımız çalışmalar. Bunların her biri SC Expanded dergilerde kabul oldu. Çok hızlıca bunlardan bahsetmek istiyorum. Oneptus neden önemli dedi. Biz buna 2017 yılında ülkeye geldi ve 2017'de gelir gelmez kullanmaya başladık. İlk 3-5 hastada bizim dikkatimizi çeken bir şey oldu. Yani bu hastalara ilacı başlıyoruz. Evet çok dramatik iyileşme alıyoruz. Mesela günün büyük çoğunluğunu gündüz vakti de yatakta geçiren işte lavabo ihtiyacını zor karşılayan hasta ilaç başladıktan sonra 10 gün sonra geliyor diyor ki işte hocam ben Çambaşı'na gidebilir miyim? Çambaşı'na pirzola yemek istiyorum. Kışınsa hocam ben hamsi tava yiyebilir miyim diye. Yani bu hastalarda önemli ölçüde iştahta bir artış oluyor. Çünkü niye? Kalp yetersizliğinde o renin, angiotensin, aldosteron sisteminin aşırı uyarımını ne yapıyorsunuz? Kırmış oluyorsunuz ve vücuttaki natriüretik peptit miktarını biz bu ilaçla arttırıyoruz ve bunun klinik yansıması olarak hastada dramatik iyileşme oluyor. Bir diğeri hastalar düşünün kalp yetersizliği hastaları nedir? Kronik olarak eve kapanmış, düz yatamayan, sık polikliniğe başvuran,
ömrünün önemli bir kısmını polikliniklerde ve servislerde veya yoğun bakımlarda geçiren hastalar ve bunlarda ciddi oranda depresyon ve anksiyete bozukluğu, özellikle ölüm korkusu var. Şimdi düşünün, evden çıkamayan hasta, ilacı başlıyorsunuz, daha birinci kutu bitmeden geliyor bize, diyor ki hocam ben mesela, bunlar hep yaşanmış şeyler. Bizde binlerce örnek var. Mesela bir hastamız vardı, öğretmen. Hocam ben Kapadokya'ya gitmek istiyorum. Balona binebilir miyim? Yine mühendis bir hastamız vardı. Kalp yetersizliği hastası, tedavisini optimize ettik. Hocam ben uçağa binebilir miyim? İstanbul'a gidebilir miyim? Demişti ilk başlarda ve şu an bu hasta bütün Avrupa'ya değil, en son Japonya'ya gitti. Ondan sonra mesela bizim 80 yaşında bu ilaç başladıktan sonra düşünün, 80 yaşında düşük enjeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği hastası ve geçen sene hasta hacca gitti. Bayan hasta. Yani biz hastalarda çok ciddi dramatik iyileşme, farklı şekilde yanıtlar aldık ve bunları dokümente ettik. Bu çalışma da yine kabul olmuş. 2020'de yayınlanmış. Burada neyi gösterdik? Yani bu hastaların depresyon ve anksiyetesinde önemli bir azalma saptadık. Burada uyku kalitesi, yani burada da neyi gösterdik? Bu farklı bir çalışmamız. Burada da hastaların iki farklı skalayı kullandık. Pittsburgh ve Epworth. Burada da neye baktık? Hastaların gece kaliteli uyuması ve gündüz uyuklamaması ve Oneptus tedavi sonrası ve dörtlü tedavi optimize ettikten sonra hastaların uyku kalitesinde önemli derecede kayda değer iyileşme oldu ve gündüz uyuklamada da belirgin şekilde azalma oldu. Buraya kadar saydıklarım kalp yetersizliği, başta Oneptus dedik, olmazsa olmazımız, Arnis, Lacobutrin, Valsartan ve diğer grubun dördünün de verilip doz optimizasyonu yapıldıktan sonra hastadaki değişikliklerden bahsettim. Biraz da bize, sağlık çalışanlarına, hekimlere bakan tarafından bahsetmek istiyorum. Burada kalp yetersizliği hastalarını düşünün. %100'ü polikliniğe başvururken artık bu hastaların önemli bir kısmı iyileşme ve tedavisini düzenli aldıktan sonra %8'i yılda bir bile polikliniğe gelmiyor. Düşünün, yani 2 yılda bir polikliniğe geliyor. O da ilaç raporu vesaire bitiyor. Hani daha önceden sık acile başvuran, polikliniğe başvuran bir hasta düşünün ve şu an yılda bir polikliniğe zor geliyor. Acil servise başvuru %90'dan %70'e düşmüş. Başta ARNI, Oneptus olmak üzere. Yatan hasta oranı %63'ü DEFK'ye, yani düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarının %60'ı hastaneye yatarken tedavi sonrası bu hastaneye yatan hasta oranı %27'ye düşüyor. Düşünün yani, hiç daha öncesinde günlerce hastanede yatan, ayın önemli bir kısmını hastanede geçiren hasta, tedaviyi optimize ediyoruz. İşte Oneptus'u başlıyoruz ve bu hasta daha hiç hastaneye yatmıyor. Sadece hastalığın takibini poliklinikten yapabiliyoruz. Burada diğer bizim taradığımız parametre, eskiden hastalar Oneptus kullanmazken, dörtlü tedavi almazken yatış süreleri 6,9 günken, bu tedavi optimizasyonu sonrası hastaneye yatanların hastaneye yatıştaki ortalama yatış süresi 3,6'ya düşmüş. Bu da bize tedaviyi optimize etmenin, başta Oneptus olmak üzere hepsini vermenin hekimler üzerindeki, sağlık sistemi üzerindeki hafiflettiği yükü gösteriyor. Peki burada hasta takip ederken aile sağlığı merkezindeyiz. Bizim kalp yetersizliği hastamız var aile sağlığı merkezinde. Kardiyolojiye her zaman gidemiyor veya takibini Daha biz önce de gitti ya, ben kime imzalatacağım evden? Şimdi burada bir soru. Burada biz hastada volüm yükü takibi yapmak istiyoruz. Yani hastanın diüretik ihtiyacını güncellemek istiyoruz. Her gün verelim mi, günde çift mi verelim, dört mü verelim? Bunu nasıl yapalım? Evet. En ideal volüm takibini nasıl yapabiliriz? Fizik muayene ile akciğerde solunum seslerinde RAL var mı? Volüm yükünü değerlendirmek için. Hastayı tartarım, kilo takibi yaparım. Ya da elimde ultrason varsa hiç uğraşmam. Direkt vena cava çapına bakarım. E, vena cavası, kollebe oluyor mu? Akciğerde plevrada sıvısı var mı? Aslında bizim bugün günlük pratikte, evet, yani fizik muayeneyle de biz bunu yapabiliriz ama daha basit, yani bunun hastanın kendinin de yapabileceği, yani sonuçta ne dedik, bu hastalık sık, yakın takip gerekiyor, hasta uyumu önemli. Biz burada hasta uyumunda
Evet. Hasta uyumunda Burada hasta uyumunda biz ne yapıyoruz? Evet, kalp yetersizliği hastalarında şu da var. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu hastaların önemli bir grubunda demans var. Evet, demansta primer patoloji ne? Alzheimer. Ama diğer taraftan sekonder nedenlerde etiyolojiye bakacak olursak önemli bir neden vasküler demans dediğimiz grup. Siz de iyi biliyorsunuz. Bunlar hangi yani vasküler demans? Kalp damar hastalıklarına bağlı beynin perfüzyonundaki azalma veya işte atrial fibrilasyon var, tekrarlayan kraniyel, intrakraniyel veya serebrovasküler tromboembolilere bağlı ne oluyor? Beyin fonksiyonları bozuluyor ve biz bunu hastalarda sık görüyoruz. Yani o yüzden bu vasküler demans dediğimiz olay da bizim hastalarda sık. Bu da biraz hasta uyumunu artıyor. Ama burada biz neyi devreye sokuyoruz? Hasta yakını. Mutlaka kalp yetersizliği hastasını takip ediyorsak, benim kendi hastalarım, ben orada da 10. yılımda oldu. Şimdi ne yapıyorum? Eğer ki baktım böyle hani mental kognitif fonksiyonları geri ise hastaya diyorum ki ya gelirken tek gelme. Torununla gel, kızınla gel, yoksa komşunla gel. Neden? Çünkü burada hasta uyumu önemli. Yani şimdi biz hastaya diüretik başladık. Evet, biraz pretibiyal ödemi vardı ondan sonra. İşte biraz da yüksek doz verdik. Diyelim ki işte furosemid lasix'i sabah çift al, öğlen çift al dedik. Günde 4 tablet. Şimdi bunu azaltmak için artık biz bugün günlük pratikte hastayı direkt geri çağırmıyoruz. Hastaları bilinçlendiriyoruz. Ne diyoruz? Evet, senin şu an vücudunda fazla sıvı var. Tartıya çıktığında her zamanki kilondan 3 kilo 4 kilo fazlasın. Ve biz bu fazlalığı yani fazla sıvıyı idrarla atacağız. Evet, biz sana bugün bu idrar söktürücüyü yüksek doz veriyoruz. Ama tartılacaksın her gün işte veya daha stabil hastalarda haftada bir ve bu biz diüretik tableti senin kilona göre ayarlayacağız. Eğer her zamanki kilondaysa haftada 2 gün işte gün aşırı. Eğer biraz fazlaysan 1 kilo diyelim her gün al diyoruz. Veya 3-4 kilo bir fazlalık varsa her gün ikişer sabah öğlen al. Hastaya özel doz titrasyonu yapıyoruz ama bu ne? Geçici. Burada hasta uyumu önemli. Hasta algılamayacak bir durumda ise mutlaka hasta yakınını devreye sokuyoruz. Çünkü neden? Yani biliyorsunuz siz de yoğun çalışıyorsunuz. Biz de artık yani günlük baktığımız hasta sayısı 100'ün üzerinde. Bir de bu 100 hastaya 10 tane hastanın işte diüretik dozunu azaltalım mı, devam mı edelim diye eklenirse iş iyice şey oluyor yani. İçinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bu sefer sen yeterli miktarda zaman, önem ayırman gereken yeni tanı koyduğun bir kalp yetersizliği hastasına zaman ayıramayacaksın. O yüzden burada hani hasta eğitimi ve hastanın uyumu çok önemli. Normalde eğer ki stabil giden hastaya göre bu süre zaman aralığı değişmekle birlikte basit şekilde kan basıncı takibi, nabız takibi, böbrek fonksiyonları. Neden? Çünkü biliyorsunuz bizim bugün kardiyolojide kullandığımız ilaçların önemli bir kısmı tansiyonu düşürüyor ve önemli bir kısmı yine nabzı düşürüyor. Evet, doz titrasyonu yaparken o an için iyi olabilir ama takip önemli. Çünkü niye? Bir hafta sonra hastanın tansiyonu epeyce düşebilir. Nabzı epeyce düşebilir. Düşen tansiyon böbrek fonksiyonlarını bozabilir. Düşen nabız işte senkopa neden olup travmayı arttırabilir. Kalp yetersizliğinin yanına bir de akut bir travmayı eklemek zorunda kalabiliriz. O yüzden burada takip önemli. Hasta da kendisini takip etmesi veya bir Sayın yakınını hocam, takip etmesi. moderatör olarak araya girmek istedim. Tabii Son hocam. dakikamız. Bir de sağ taraftan güzel bir soru geldi. Sonra da güzel bir cevap geldi. Onu doğru mudur? Soru ve cevaba da bakarsanız sevinirim ya da ben okuyayım eğer şey olursa. Seçkin hocam Oneptus dialis hastalarında endike mi dedi bir asistanımız. Şimdi şöyle, bu ilaç ilk çıktığında GFR 50'nin altında aman dikkat edelim. Verirken çok hassas davranmamız gerekiyor. Hatta çekinip vermeyenler vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada biz benim şu an yaklaşık 10 civarında rutin hemodiyaliz alan ve Oneptus kullanan hastalar var. Ve bunların büyük çoğunluğu da artık son dönem ileri evre hastalar, böyle daha yönetimi zor hastalar. Bugün bakıldığında ya sakrobutyl valsartan, bugün bakıldığında sakrobutyl valsartan böbrek fonksiyonlarında evet akut olarak bir GFR'de bir %30'luk
dalgalanma yapabilir. Ama uzun dönemde ACE inhibitörü daha önceden kullanılan ARB'ye göre böbrek fonksiyonlarını daha fazla koruyor. Ve ben yine başka bir sunumda paylaşırım. Pirediyaliz hastam var. Yani GFR'si 10. Hatta diyaliz öneriliyor veya hasta kabul etmiyor. Biraz da biz fistül açılmasını istemiyoruz. Zaten ejeksiyon fraksiyonu düşük. İyice şeyleri bozmasın diye. Ve bu adam 5 yıldır yaşıyor yani. Ben bu hani bahsettiğim gibi uydu sempozyumlarda veya işte farklı toplantılarda, kongrelerde sıklıkla paylaştığım hastalardan biri. Ve bu adam diyalize girmiyor 5 yıldır. Yaşıyor. Hastaneye yatışı da azaldı. Bir iki defa farklı nedenle gastroenterit nedenli kronik zeminde akut böbrek yetersizliği oldu ve ama bu hasta Oneptus'a bağlı olarak diyalize gitmedi. Yani hastaların hiçbirinde de Oneptus başladık, böbrek fonksiyonları kötüleşmedi. Evet, başlangıçta dalgalanmalar olabilir. Bahsettiğim gibi bunları da zaten eğer bir ilaç başlıyorsak, yeni tanı koymuşsak bu hastaları daha sık takip ediyoruz ve yönetebiliyoruz. Ama bugün pirediyaliz, diyaliz, evet bunlar kılavuzda direkt önerilmiyor. Ama kime neye bırakılmış? Tamamen kişinin kendi pratiğine bırakılmış ve dediğim gibi yani benim ona yakın diyalize giren ve Oneptus kullanan hastalar var. Onlar da biraz daha farklı. Biliyorsunuz diyaliz hastalarında bazen diyalize girenlerin tansiyonu yükseliyor, bazılarının düşüyor. Biz ona göre dozu ya bölüp aldırıyoruz ya o gün atlatıyoruz ama sonuç itibariyle diyaliz hastalarında da Oneptus'u kullandırıyoruz. Evet hocam, o zaman zaman açısından bitmek üzere, Evet. parlama şansımız var mı? Hocam, evet bitiyor zaten, hemen hızlıca şey yapalım. Şimdi burada birinci basamakta kalp yetersizliğinde birinci basamak aile hekimlerinin rolü neden önemli? Şimdi burada ne dedik? Özellikle korunmuş ejeksiyon fraksiyonu KEF-KY hastalarında biraz daha sendrom gibi daha etiyolojisi daha geniş bir hastalıktı. Ejeksiyon fraksiyonu %50 ve üzerinde olduğu, diastolik fonksiyonun bozulduğu grup. Burada hipertansiyon, diyabet, atrial fibrilasyon, koa, böbrek hastalıkları bunlar direkt prognozu etkiliyor. Biz yani hani başta söylemiştim evre olarak hani evre B'de yakaladığımız bir hasta. Evet, risk faktörleri var ama kontrolsüz hipertansiyonu var, kontrolsüz diyabeti var. Biz bunları kontrol edersek ne yapmış oluyoruz? Bir tane kalp yetersizliği gelişecek hastayı kalp yetersizliğinden kurtarmış oluyoruz. Diğer taraftan tanı almış kalp yetersizliği hastalarında demir eksikliğini ve demir eksikliği anemisini sık görüyoruz. Burada ferritin transferin satürasyonu bakılması önemli. Çünkü neden? Demir eksikliği anemisi de kalp yetersizliğinde morbiditeyi arttıran nedenlerden, faktörlerden biri. Çünkü neden? Anemiyi kompanse etmek için kalp daha fazla kasılmaya başlıyor, daha fazla çalışmaya başlıyor ama düzgün, fonksiyonel çalışabilen bir kalp yok maalesef. O yüzden demir eksikliği anemisini engellemek, kontrol etmek, tedavi etmek önemli. Bizim Ordu'da maalesef siz daha çok karşı karşıya geliyorsunuz. Kas iskelet sistemi, mekanik patolojiler çok fazla. Yani hasta geliyor bize çantasını çıkartıyor. Çanta içinde çanta onu açıyor, onu açıyor. Bir tane bohçasından Dolarex çıkıyor, öbürkünden Voltaren çıkıyor, öbürkünden Diktoron ampul çıkıyor. Yani düşünün hasta diklofenak sodyumdan işte hem ampulünü yaptırıyor işte köyden birine, apartmandan, hem tabletini alıyor ve bu hasta bize nereden geliyor? Acilden konsült ediliyor, dahiliyeden konsült ediliyor. İşte kalp ilaçlarının düzenlenilmesi, böbrek fonksiyonları bozuldu. Aslında biraz da bir önceki soruya atıfta bulunarak bir kalp yetersizliği hastasında böbrek fonksiyonları etkilenmişse ilk akla gelmesi gereken ki özellikle ordu özelinde faktörlerden, durumlardan biri çok fazla non-steroid anti-inflamatuar kullanımı. Buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan hastanın volüm yükü takibi önemli. Çünkü neden? Yani baktığımızda ülkemizde maalesef kalp yetersizliği hastaları bakıldığında hipervolemik mi daha sık, ovolemik mi, hipovolemik mi dersek aslında mantıken hipervolemiktir diyoruz ama tam tersi bizim hastalarımız hipovolemik. Çünkü niye? Maalesef
Günümüzde dörtlü tedavi yeteri miktarda verilmiyor. Hastalara Oneptus'tan hiç bahsedilmiyor. İşte SGLT2'den bahsedilmiyor. İşte ne yapalım? Biz hastalığı sadece diüretiklere yüklenerek kontrol edelim. Maalesef hasta her gittiğinde polikliniğe daha fazla diüretik ve daha fazla diüretik. Baktığımızda bu hastalar ihtiyaç haricinde diüretik kullanıyor. Bu da ne yapıyor? Diüretiklerin yan etkileri ortaya çıkıyor bu sefer. İşte kas iskelet sistemi ağrıları, halsizlik, yorgunluk, böbrek fonksiyonlarında bozulma. O yüzden birinci basamakta volüm yükü diüretik tedavinin düzenlenmesi önemli. Ya burada komorbid durumların kontrolü hastalığın yönetimi açısından, ilerlemesi açısından, durdurulması açısından çok önemli. Burada kalp yetersizliği hastalarında yaşam tarzı, aşılar, evet aşılarda Türkiye'deki aşıların bel kemiği diyebileceğimiz hekim grubu sizlersiniz. Sistem aile hekimleri üzerinden dönüyor. Yine eğitim, siz de yoğun çalışıyorsunuz ama belki bir hastaya sizin takipli hastanıza belki bizden daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Hastayı bilinçlendirmek, ilaçların yan etkileri konusunda, hastanın uyumu konusunda, tuz tüketimiydi, işte nonsteroid antiinflamatuar kullanımıydı vesaire, kilo takibi, volüm yükü takibi açısından önemli. Burada hastayı biz ne zaman acile göndermeliyiz? Ne zaman ikinci basamağa, üçüncü basamağa sevk etmeliyiz? Burada baktığımızda yani hastanın eğer ki evet tamam yürüyebilen hasta yürüyemiyorsa yürürken nefes darlığı artmışsa ayrı. Fakat daha önceden olmayan fakat istirahatte ortaya çıkan bir semptom varsa mutlaka iyi değerlendirmemiz lazım. Bu hastayı gerekiyorsa ileri basamağa yönlendirmemiz lazım. Burada hastanın tedaviye rağmen yani tedavi alıyor mu? Size bahsettiğim özellikle DEFK'ya hastası ejeksiyon fraksiyonu %40'ın altında olan bir hastada bu bahsettiğim 4 yapraklı yonca yani dörtlü tedavi özellikle Oneptus kullanıyor mu? Kullanmıyorsa sizin de teşvik etmeniz, önden bilgilendirip hastayı bize göndermeniz önemli. Çünkü neden? Bu ilaçlar hastanın yaşam kalitesini arttırıyor, bizim iş yükümüzü arttırıyor ve hastanın ömrünü uzatıyor. Burada özel gruplar var. Amiloidozu ilerleyen toplantılarda değerlendireceğiz. Son slide özetle kalp yetersizliği ejeksiyon fraksiyonundan daha fazlası. Yani kalp yetersizliği sadece ejeksiyon fraksiyonun %10, %20 olması değil, bir sendrom, bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Sadece sistolik disfonksiyon değil, sistol ve diastolün aynı zamanda eş zamanlı olması lazım. Sadece sistol iyi olsa bile diastol bozuksa ne dedik? Korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği ortaya çıkıyor. BNP ölçümü önemli. Yani maalesef bunu yapamıyoruz. Amiloid ile ilgili farklı projemiz var. Özgür hocamla üzerinde çalışıyoruz. Burada hastanın takibini birinci basamakta da yapabiliriz. Bizim daha öncemizde takip ettiğimiz bir hastaysa kalp yetersizliği kardiyoloji hekimi tarafından düzenleniyor. Ama ara ara işte volüm yükü, ilaç dozunun azaltılması, anemisi vesaire bu gibi durumlarda aile hekiminin rolü önemli. Burada dediğim gibi komorbiditelerin, hipertansiyonun, diyabetin regülasyonu çok önemli. Burada özetle erken tanı, dörtlü tedavi ve tedavi uyumu hastanın yaşamını uzatıyor. Hekimler olarak bizim iş yükümüzü azaltıyor ve hastanın yaşam kalitesini azaltıyor. Ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumdu. Anlatımınız da öyle. Çok sağ olun. Soru var mı diye de bakıyorum. Biraz önceki soruya zaten cevapladınız. Hatta Sümeyra da dediğim gibi güzel bir cevap vermişti. Siz de tamamlamış oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Evet. Hocam bu cuma gününü bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben tüm dinleyici asistanlarıma ve sayın hocalarıma da yine cuma günü böyle bir saat ayırdıkları için ama eğitim için gerekli diye de düşünüyorum. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. Cuma akşamı sabırla dinlediğiniz için. Aile hekimliği ekibiyle bir arada olmak çok güzel. İnşallah daha sık bir araya geleceğiz. Yüz yüze görüşeceğiz. İnşallah farklı projelerde beraber çalışacağız. Ben de davetiniz için beraber çalışmayı kabul ettiğiniz için Özgür hocama, tüm hocalarıma, ekibe teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Sabrınız için tekrardan teşekkürler. Sağ olun. Seçkin hocam ağzınıza sağlık. Herkese iyi hafta sonları. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, sağ olun.